Arkadaşlar, ağız kısmı düz gelen bir çantanın veyahut da kutunun ağız kısmına fermuar dikmemiz gerektiğinde şu şekilde davranacağız. Kağıdımızı şu şekilde ortalıyoruz ve şu köşeden, tam köşeden fermuarın şu uç kısmını tutturuyoruz. Bu şekilde. Önce bunu yapıyoruz. Tutturduktan sonra arkadaşlar şu şekilde döndürüyorum ve burada 2 kere döneceğiz arkadaşlar. İpim burada. Şuradan şöyle aradan bu tarafa geçeceğim. Bakın. Bu tarafa geçtim. Gördünüz mü? Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Fermuarın içine iniyorum. Şuradan. Birazcık ötesinden aynı şekilde yukarıya çıkıyorum. Şurada. Bunu beyaz mı dikseydim acaba, ama neyse. Görüyorsunuz. Çünkü şunu beyaz yaptım kasıtlı olarak. Bu sefer arkadaşlar alt kattan, alttaki çataldan şuradan giriyorum. Ve bu tarafa çıkıyorum. Şöyle. Bu şekilde hareket ettiğimizde arkadaşlar hem şu çatal, yani şu çatal kapanmış oluyor, hem fermuarımız daha bir sıkı tutmuş oluyor. Ve buraya yine şöyle küçük bir çentik atıyorum. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Buraya küçük bir çentik attım. Yine buradan bu tarafa geçiyorum. Artık benim buraya çentik atmama gerek yok. Çünkü burası tuttu. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar bu sefer? Yine aynı şekilde şuradan bu tarafa geçtim. Aynı şekilde şuraya küçük bir çentik atın veya girip çıkın. Ben çentik atıyorum. Bu şekilde çentik attım. Ve bu sefer ne yaptım arkadaşlar? Şu alt kısmından, alttaki kanattan içeriye girdim. Şöyle geçtim. Ve çektim. Buraya yine ben bir çentik attım. Veyahut da şöyle yapalım. Girip çıkalım. Girdim ve bu taraftan biraz ötesinden çıktım. Aynı şekilde arkadaşlar bu sefer yine ne yapıyoruz? Şuradan bu tarafa geçiyoruz. Böyle. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şunu şöyle açalım. Görün olayı. Bakın. Şimdi şöyle tutuyorum fermuarımı yine. Şurası dikildi. Şimdi yine üst kattan bu tarafa geçtim. Çektim. İpim burada. Şimdi şuradan içeriye giriyorum. Aşağıya girdim. Biraz ötesinden yukarıya çıktım. Bakın buraya sıkıştı. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şu alttaki katmandan, yani alttaki kanattan bu tarafa geçtim. Şöyle. Bakın bu durumlarda arkadaşlar gördünüz mü? Şu kanatlarda birbirine dikilmiş oluyor. Ve buraya böyle bir çentik daha atalım. Şöyle. Ve yine bu tarafa geçiyorum. Bu sefer ne yaptım? Şu dördüncüye geldim. Yine buradan giriyorum. Buradan aşağıya giriyorum fermuarın içine. Biraz ötesinden dışarıya çıkıyorum. Döndürüyorum ve şu alttaki katmandan veya kanat diyelim, kanattan bu tarafa geçtim. Gördünüz mü? Şöyle çektim. Ve buraya yine bir çentik atıp bu tarafa tekrar döneceğim. Evet.
ve bu tarafa dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı böyle komple dikeceğim. Arkadaşlar bu düz kenara fermuar dikmeden çok önce 21 Eylül 2019 yılında ben kağıt çanta fermuar dikme adı altında bir video çekerek kanalımda yayınlamıştım. Bayağı da bir izlenme olmuş diye biliyorum. O 8.000-9.000'e yakın bir izleme sağladım orada. Şimdi onunla ilgili videonun linkini de videomun açıklama kısmına koyacağım. Dileyen zikzak üzerine kağıt fermuar nasıl dikilir onu da öğrenebilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar fermuarı komple dikeceğiz. Arkadaşlar bakın düz kenara fermuarı diktim. Şu şekilde. Görüyor musunuz? Böyle düz kenara fermuar olan bir çanta yapmıştım. Gerçi bu çantanın daha yayınlanmasını yapmadım ama bu çantayı yayınladığımda zaten bu fermuarı nasıl diktiğimi size göstermeyeceğim. Onun için bu videoyu çektim. Ve zaten bu videoyu seyrettikten sonra da bu çantanın yapımını size anlatacağım. Bakın arkadaşlar düz kenara fermuar dikerken en büyük avantajımız burada şu oluyor. Şu çatallar var ya arkadaşlar, iki kanat. Birini üstten fermuarın içine giriyorsunuz. Alttan bu tarafa geçtiğiniz için o arada şu iki çatal birbirine sıkıca dikilmiş oluyor. Yani aralarında şöyle bir açıklık falan söz konusu olmuyor. Onun için düz kenara fermuarı dikerken buna dikkat edin. Yani sadece üstten gitmeyin. Üstten gidin, alttan geri dönün. Ki o zaman şu çatallar da kapanmış olsun. Evet arkadaşlar, düz kenara fermuar nasıl dikilirle ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.